Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha öncesinde başlangıç seviyesini çektiğim katil rehberinin ikincisini çekiyorum. Bunda daha ileri seviye taktiklerle daha zor küçük püf noktalara değinerek sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Oyunda yeniyseniz ilk videoya gidin, kartlara ya da açıklama kısmına bir yerlere bırakıyorum. İlk o videoyu izleyin çünkü burada anlatacağım artık çok fazla detay, daha ileri seviye gerektiren şeyler. Hepsi küçük küçük, belki oyunuza çok müdahale etmeyecek şeyler olacak ama hepsini birleştirdiğinizde gerçekten güzel bir katil performansı yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle bazı taktikler var ki çok fazla işinize yarayacak. Daha fazla bu tarz videolar için de ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olup kafanıza takılan herhangi anlamadığınız bir madde varsa da yorumlara mutlaka sorun arkadaşlar. Hadi şimdi ilk maddemizle başlayalım. Şimdi ilk maddemiz benim de sürekli bütün maçlarında garanti kullandığım bir taktik olan Survivor'ın elindeki item'ın kaybolması olayı. Survivor'ın ellerindeki item'lara eğer dikkat ederseniz Survivor'ın pencereden atlayacağını mı yoksa size karşı fake mi attığını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Olayımız şu: Survivor'ın elindeki medkit'e odaklanmanızı istiyorum. Eğer o elindeki medkit erkenden bu şekilde yok oluyorsa Survivor pencereye atlamak için space tuşuna basmıştır ve o animasyona girmiştir demek. Hemen anlamanız için bir daha gösterelim. Survivor koşuyor ve elindeki medkit kaybolduğu anda anlıyorsunuz ki space'e basmış ve bu pencerede size karşı fake atmayacak. Bunu bilmeniz ne işinize yarar? Bunu bilmeniz bu tarz bir pozisyonda Survivor'ı kovalarken atlayacak mı T-Voss'un karşısına yoksa fake atıp geri diğer pencereye dönecek mi gibi pozisyonları daha rahat okuyabilmenizi sağlar. Survivor'ın peşinden koşuyorum. Survivor da pencereye doğru gidiyor. Item'ın kaybolduğunu gördüğüm anda hemen kendimi bu tarafa doğru atıyorum ve Survivor'a vurmak için hamlemi doğru yapmış oluyorum. İkinci senaryo olan item kaybolmadı, fake atacak. Hemen bunun da farkını anlamanızı istiyorum. Survivor yine pencereye doğru koşuyor. Peşinden koşuyorum. Item'ın kaybolmadığını görünce bu şekilde tekrardan Survivor'ın üzerine doğru gidip onun nasıl bir hamle yapacağını çok daha rahat analiz edebilmemi sağlıyor. Daha geniş açıdan olayı iyice kavrayabilmeniz için bir kez de bu taraftan gösteriyorum. Survivor yine fake atarmış gibi pencereye doğru koşuyor. Elindeki item kaybolmadığı için fake'i bu şekilde atacağını çok daha rahat analiz edebiliyorsunuz. Bu şekilde sizler de Survivor'ın size karşı fake atıp atlayacağını çok daha rahat anlayabilirsiniz. Geçtik ikinci taktiğimize. Şu an Eyüp'ün ekranından da görüyorsunuz zaten. Bütün katiller eğer unpredictable statüsünde değillerse gözlerinin önünden bu şekilde arkadaşlar kırmızı bir ışık çıkartır. Bu kırmızı ışık Survivor'ların sizin nereden geldiğinizi anlaması için küçük bir infodur aslında. Yani aslında şu şekilde direkt düşünebilirsiniz, sizin bir adım önünüzü gösteriyor. Sizler de bu ışığı gizleyebilmek, Survivor'ların sizin nereden geldiğinizi daha rahat anlamaması için bu ışığınızı gizlemeniz lazım bir şekilde. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Bu şekilde ben bir duvarın arkasına girdim. Fakat şu anda Survivor'ın ekranında benim burada olduğum, beni görmese bile ışığımdan dolayı anlaşılabiliyor. Benim de bu tarz durumlarda dümdüz koşup Survivor'a gittiğim sıralarda benim bir adımdan göreceği için kendini doğru bir tarafa atabilmesini sağlayacak. Bunu yapamaması için taktiğimiz çok basit arkadaşlar. Bu tarz durumlarda köşelerden dönmeden önce arkamızı dönmek ve bu şekilde Survivor'ı daha rahat gafil avlayıp buralarda daha rahat hasarımızı vermemizi sağlar. Buradaki paleti tamamen kurgu amaçlı burada olduğunu düşünürseniz yaptığımız taktiğin ne kadar işe yaradığını anlayabilirsiniz. Sizlere bir önceki videoda paletleri kırmalısınız. Güçlü paletlerde eğer kırmazsanız Survivor'ları yakalayamayacağınızı zaten anlatmıştım. Şimdi ise paletleri ne taraftan kırmanız gerektiğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu anlamanızı istiyorum. Örneğin bu Survivor'ı kovalamaya başladım ve arkadaki palete bu şekilde girdi. Paleti ise burada devirdi. Şimdi bizim burada yapmamız gereken, eğer paleti bu taraftan kırarsam Survivor'ın kaçabileceği bir dünya alan var. O nedenle ben bu alana doğru gitmesini istemediğimden bu paleti kırmadan önce Survivor'ı bu tarafta kovalıyorum ve Survivor'ın arka tarafa ulaşmasını sağlıyorum. Arka tarafa ulaştığında ise paleti bu taraftan kıracağım ve Survivor'ın daha sonrasında kaçacak bir yeri kalmadığı için burada rahatlıkla hasarımı ona vurabilmiş olacağım. Yani paletleri ne tarafta kırdığınızın çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Şimdi sizlere bir önceki zaten videoda Dead Hard kullanımı hakkında Survivor'ların taktikler vermişim. Dedim ki bu Dead Hard'ı beklemelisiniz. Ama herkesten de beklememize gerek yok. Bazı Survivor'lar zaten Dead Hard'ın olduğunu bağıra bağıra bizim yüzümüze bakarak belli ediyorlar. Nasıl arkadaşlar? O da şu: Survivor'lar koşarlarken arkalarına çok fazla baktıklarında ben anlıyorum ki bunların Dead Hard'ı var. Çünkü benden bir hamle bekliyor. Benim hamlemi yapmamı bekliyor ki Dead Hard'ını doğru zamanda basabilsin. Çünkü 0-5 saniye tutturmak için anlık bir karar vermesine ihtiyacı var. O nedenle her zaman şunu düşünüyorum:
istiyorum. Kovaladığım Survivor arkasına çok fazla bakıyorsa o Survivor'ın dead ardı vardır ve bu taktikle birlikte birazdan anlatacağım şeyi de tetikleyebiliyorsunuz. Tabi her zaman tutturmanız mümkün değil. Birazcık tahminle alakalı, şansla alakalı ama yine de bundan bahsetmek istiyorum. Olayımız şu: Survivor'lar her zaman palete girdiklerinde eğer dead artları varsa o paleti devirmek yerine bizim onları vuracağımızı düşünüp dead artlarını atıp daha sonrasında oradan uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Bizim de bunu daha öncesine tahmin edip Survivor palet arasına girdiğinde ilk önce dead ardını bekleyeceğiz. Daha sonrasında Survivor'a vuracağız. Tabi bu durum her zaman bu şekilde sonuçlanmayabilir. Paleti kafanıza da yiyebilirsiniz ama biz size yine canlandırmasını yapacağız. Hemen ne anlatmaya çalıştığımı uygulamalı bir şekilde de gösteriyorum. Survivor üzerine yürümeye başladım. Arkasına baktığı için anlıyorum ki dead ardı var ve o dead ardı atmasını bekliyorum. Daha sonrasında bu paleti deviremeden düşürmüş oluyorum. Şimdi biz burada birbirimizi bildiğimiz için bunu yaptık. Evet, ama normal oyunlarda da ben bunu çok fazla kullanıyorum ve tutturuyorum arkadaşlar. Bir iki defa deneyin, nasıl güzel çalıştığını siz de göreceksiniz. Geldik sıradaki maddemize. Bu maddemizde Survivor'ların saklanırken yaptığı hatayı bizim avantajımıza çevirmemizi sağlayacak. O da dikkat etmemiz gereken şeyler kuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldırıcımızda bir sürü dağın, taşın ya da yerde bir sürü kuşların olduğunu fark ediyoruz. Oyun içerisinde bu kuşların bir önemi var. Bu kuşlar yerlerinde sabit duruyorlarsa yakınında herhangi bir Survivor koşar pozisyonda değiller demektir. Şu an Eyüp map'te herhangi bir yerde saklanıyor. Bu taşların herhangi birinin arkasında olabilir. Biz Eyüp'ün koştuğunu ne zaman anlayacağız? Eğer ki kuşlardan bir tanesi uçarsa Eyüp orada koşuyordur ve biz de Eyüp'ün orada olduğunu anlayabileceğiz. Gördüğünüz gibi bakın şuradaki kuşlar uçtu. Eyüp orada koşmaya başladı ve ben de burada Eyüp'ün saklandığını anladım. Çünkü bakın zaten izler de burada duruyor. Eyüp'ün burada saklandığını anladım ve rahatlıkla gelip hasarımı vurabildim. Kargalar oyun içerisinde bize güzel info veren yaratıklar arkadaşlar. O yüzden onlara dikkat etmeyi hiçbir zaman unutmayın. Geldik sıradaki taktiğimize. Bunu ise sadece benim kullandığım gördüm. Başka herhangi birinin yaptığını açıkçası görmedim. O da şu: Survivor'lar genelde böyle bir yerlere saklanırken sizin onu görmediğinize inanırlar ve orada saklanmaya devam ederler ya. Biz de burada onların kullandığı bu psikolojik etkiyi kendi lehimize çevireceğiz. Örneğin bir Survivor şu anda evin kafasını orada gördüm. Kendi kendine saklanıyor. Tabi burada rol icabı yapıyoruz. Ben onun orada saklandığını görünce saklanmasına izin vermek amacıyla hiç o tarafa bakmadan üzerine doğru geliyorum ve Survivor burada saklanmaya devam ettiği için hali hazırda rahatlıkla hasarımı vurabiliyorum. Yani bu şekilde saklanmadığını zanneden Survivor'ları gördüğünüzü belli etmeden üzerine giderseniz rahatlıkla daha fazla hasarınızı vurabilirsiniz. Az önce ışık gizlemenin de önemliliğinden bahsetmiştim. Şimdi yine pencereden atlarken ışık gizleme oyunu yapmamızın ne kadar etkili olduğunu size göstereceğim. Bir Survivor'la yine aynı şekilde Killer Shack'teyiz ve Killer Shack'in karşı tarafına Survivor'ımız atladı. Biz de peşinden karşı tarafa atlamak istediğimizi varsayalım. Atlamadan önce şuraya geldikten sonra ışığımızı arkaya doğru bakarak ilk önce gizleyeceğiz. Daha sonrasında voltumuzu açacağız. Bunu yapmamızın sebebi Survivor pencereden atlamak istemediğimizi düşünsün. Arka kapıdan bu taraftan geleceğimizi zannetmesi için yapacağız. Hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını da gösteriyorum. Survivor'ı kovalıyoruz. Bu şekilde Survivor pencereden atladı. Burada ise ışığımızı gizledik. Hemen geri döndük. Volt attık ve Survivor bizim sanki arka kapıdan çıkacağımızı düşündüğü için burada geriye doğru bir hamle yaptı ve buradan koşup palete yetişme içgüdüsünden faydalanıp burada hasarımızı rahatlıkla Survivor'a vurabilmiş olduk arkadaşlar. Basit gibi gözüküyor ama gerçekten çoğu zaman çok güzel işe yarıyor. O nedenle kesinlikle kullanın. Sıradaki maddemiz ince spotlardan Survivor'lara vurabilmekle alakalı arkadaşlar. Survivor'lar genelde kendilerini safe zannettikleri pozisyonlarda aslında dışarıdan Survivor'lara vurabildiğinizi bilmenizi istiyorum. Bu map'te ise bunu yapabildiğimiz çok güzel bir yer var. O nedenle bu map'i açtım zaten. Şimdi hemen nasıl yapabildiğimizi gösterelim. Bu site'dan Survivor'ı içeriye doğru kovalamaya başladığımızda soldaki pencereye gidebilmek için buradan dönüyorlar ya. Onlar buradan döndüğünde siz ise çitin bu tarafından içerideki Survivor'a rahatlıkla hasarınızı verebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kullanışlıdır, garanti hit kaynağıdır. O yüzden bunu mutlaka kullanabilirsiniz. Aynısından bir tane daha göstereceğim. Bunu yapmak biraz daha zor ama biraz pratikle siz de çözebileceğinizi düşünüyorum. Ben genelde bunu hep denerim arkadaşlar. Full canlı bir Survivor kule paletini devirmek istemeyip dümdüz devam edecek ve sonrasında tekrardan içeri dönebilmek için sol tarafı kullanacak. Biz yine Survivor'ımızı kovalamaya başlıyoruz. Burada birazcık güzelce Survivor'ın nereden koştuğunu biliyor olmanız lazım ve bu şekilde pencereye doğru kafasını sürte sürte gelirken içeriden dışarıdan dönmek yerine içeriden bu şekilde hasarınızı rahatlıkla verebiliyorsunuz. Güzel hitler bu şekilde çıkartabilirsiniz. Kullanışlı bir taktik, kafanızda iyice yer edinmesini istiyorum. O yüzden başka spotlarda da göstereceğim. Doğaçlama artık bu tarz yerlerde vurabileceğinizi iyice anlamanız lazım. Bu tarz yine ince spotlardan da vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burası böyle uzun bir spot, palet var ve Survivor bu paleti devirdikten sonra içeride sizinle birlikte kalmaya devam ediyor.
geliyor. Bu paleti deviriyor. Devir. Bu paleti devirdikten sonra genelde bu şekilde içeride kalıyor ya ve bize türlü mind game'ler atmaya çalışıyorlar. Bizim bu taraftan gelip ya da sol taraftan geleceğimizi tahmin etmeye çalışıyorlar. Onun gibi yapmakla uğraşmak yerine buradan yaklaşıp arkadaşlar dümdüz vurabiliyorsunuz aslında. Bu kadar basit. Hani bunun bilinmemesi denenmediği için sıkıntı hale geliyor. Aslında normalde bu şart yerlerden rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Son bir örnekte bar map üzerine göstereceğim. Yine burada arkadaşlar sağlam olan bir spot aslında ve Survivor'lar burada dönerken yine vurulmayacağını zannediyorlar ama halbuki şurada yaklaştığınız zaman Survivor'a yine buradan vurabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu çitin diğer tarafından da Survivor'a vurabiliyorsunuz. Buradan yine bu şekilde Survivor'lara vurabiliyorsunuz. Artık gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Nereden vurulmayacağını oyun içerisinde oynaya, tecrübe ede de öğreneceksiniz. Sıradaki maddemiz dağlarla alakalı arkadaşlar. Bu dağların çıkış yönlerini dışarıdan ne tarafından çıkılabileceğini anlamanız için bir formül var. Örneğin bu tarafta bir Survivor düşürdünüz ve buradaki kancaya Survivor'ı asmak istiyorsunuz ama dağın sağından mı çıkılıyor acaba yoksa solundan mı çıkılıyor, bunu bilemediğiniz için ne tarafından çıkacağını bilemeden kararınıza göre rastgele bir yerden dönmeye başlıyorsunuz ve eğer ki yanlış yönden dönerseniz Survivor sırtınızdan kurtulabilecek bir konuma bile gelebiliyor. Bunu anlayabilmeniz için bir yol var arkadaşlar, o da şu: eğer jeneratör yapılmamışsa arka taraftan zaten jeneratörün ne tarafta olduğunu görüyorsunuz ve jeneratörün olduğu taraftan dağa çıkılabildiğini anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde buradan çıkıp Hookah Survivor'ı asabileceğinizi bilmiş oluyorsunuz. Ama diyelim ki jeneratör de bitmiş. Jeneratör bittiği için aurasını göremiyorsunuz. Yine aynı şekilde ne taraftan çıkacağınızı bilmiyorsanız dağdaki Hook'un baktığı yöne dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dağdaki Hook bu tarafa doğru bakıyor. Yani şu şekilde karşıya bakarak bir pozisyonda duruyor. Eğer bu Hook bu tarafa doğru bakıyorsa dağın da çıkışı her zaman bu taraftadır arkadaşlar. Bu garanti her zaman çalışır. Sadece Yamaoka'da bu şekilde çalışmıyor. Hook'un ne tarafa baktığının önemi olmadan dağın farklı yerlerinden çıkılabiliyor. O yüzden Yamaoka'da yani Oni'nin ve Split'in map'inde bu taktiği kullanmadan diğer map'lerin hepsinde rahat kullanabilirsiniz. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Her maçımda garanti, her pozisyonda kullanırım çünkü gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Küçük bir taktikmiş gibi gözüküyor, hiçbir işe yaramayacakmış gibi gözüküyor belki de ama gerçekten çok fazla işinize yarayacak. O da şu, hemen anlatıyorum. Bu tarz yüksekte olduğunuz yerlerde aşağı atlarken sol kliğe basılı tutarak atlayın arkadaşlar. Neden olduğunu ilk önce gösteriyorum. Normal herhangi bir şey yapmadan dümdüz atlayacağım ve nereye düştüğüme bakmanızı istiyorum. Bu şekilde kafamı şuraya belki birazcık çarptığım için daha düzgün düştüm ama önümde çarpacak bir şey olmasa hani muhtemelen şuralara falan düşecektim. Ve buradan atlayan bir Survivor benden daha yakını düşecekti arkadaşlar. Sebebi şu: katil olarak hitbox'ımız daha geniş arkadaşlar ve kendinizi dikdörtgen bir hitbox'a sahip olduğunuzu düşünün. Yukarıdan Survivor atladığı zaman onun hitbox'ı daha dar olduğu için düşme efekti onda daha hızlı çalışacak. Ve biz ondan daha hızlı bir karakter olduğumuz için ve daha geniş bir hitbox'a sahip olduğumuz için biz düştüğümüz sırada buraya doğru düşerken Survivor düştüğünde ise şuralara doğru düşecek ve içeriye girmesi çok daha kolay olacak. Ve bu durumun bu şekilde yaşanması aslında avantajımıza olan bir durum olan Survivor düştüğünde yavaşlaması ve katilin yavaşlamaması gibi bir durumu counterlamış oluyor. Biz daha uzağa düştüğümüz için Survivor yavaşlamasına rağmen bizde olan mesafeyi bu tarz spotlarda kapatmayı rahat sürdürebiliyor. Şimdi ilk pozisyonda yapmam gerekeni yapmıyorum. Normal bir Survivor'ı kovalıyorum ve ne kadar mesafe açtığını görmenizi istiyorum. Koş abi. Katil kurbanımız bu şekilde koşuyor. İçeriye doğru atlamak için kendisini atladı. Biz bir katil olarak düştük ve Survivor'a hasarımı ortalama buralarda vermeyi başardım. Şimdi yapmanız gerekeni Survivor'sız ilk önce kendim göstereceğim. Atlamadan önce M1'e basılı tutacaksınız arkadaşlar. Sanki M1'iniz sizin atlama anınıza denk gelecek şekilde ayarlamanız lazım. Yani launch'unu siz havada bitecekmiş gibi ayarlamanız lazım. Şu şekilde hemen gösteriyorum. Buraya doğru geldiniz, launch'unuzu attınız ve gördüğünüz gibi dışarıya doğru şuralara kadar düşmek yerine içeriye doğru kendimi daha rahat bir şekilde atabiliyorum ve Survivor'la aramdaki mesafeyi çok daha rahat kısaltabiliyorum. Şimdi aynı olayı Survivor'la göstereceğim. Aradaki farkı daha net anlamanızı istiyorum çünkü çok önemli. Survivor'ımız yine koşmaya başlıyor. Biz de aynı şekilde peşinden koşuyoruz. Survivor'la oradan mesafeyi açabilmek için şöyle atladık ve gördüğünüz gibi Survivor'ın resmen ağzının içine düştüm arkadaşlar ve çok daha rahat bir şekilde hasarımı verdim. Her map'te bu tarz yükseltilerin olduğu her zaman her yerde bunu kullanabilirsiniz ki mutlaka zaten kullanın.
Ve geldik son taktiğimize arkadaşlar. Ben size bir önceki videoda açık spotlarda fake atmanızın Survivor'a ekstra bir tur daha verebileceğinden bahsettim. O nedenle açık bir spotta asla fake atmamanız gerektiğini söyledim. Ama şimdi burada öğreteceğim taktikle yine fake atacaksınız ama koşu yönünüzü asla değiştirmeden sadece Survivor'a mouse hareketinizle bir fake atmanız lazım. Koşu yönünüzü asla değiştirmiyorsunuz. Sadece bir anda koşarken ters bir yöne bakıp tekrardan Survivor'ın üzerinize yürümeniz gerekiyor. Ve Survivor'da sizin geri döneceğinize bir anlık inanacak ve duraksaması yüzünden ekstra hasarınızın tadını çıkarabileceksiniz. Hemen uygulama olarak da gösteriyorum. Survivor'ı tek bir yönde kovalamaya başlıyorum. Asla buralarda fake atmıyorum. Ve Survivor'a bir anlık burada geri dönmüş gibi izlenim veriyorum ve Survivor burada fake'ini yiyip daha sonrasında hasarın tadını çıkarabiliyoruz. Tabi yine bu custom game olduğu için Eyüp bilerek yedi ama normal şartlarda da bu tarz bir fake'i normal Survivor'lara da yedirebilirsiniz. Ve bir videonun da böylelikle sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım anlattığım taktikler hepinizin işine yarar, daha rahat katil oynamanızı sağlar arkadaşlar. Anlamadığınız, kafanıza takılan en ufak soruyu bile yorumlara sormaktan çekinmeyin. Mutlaka bütün sorularınızı cevaplayacağım. Ayrıca bunun da Survivor versiyonunun gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazıp bana belli edin. Siz belli edin ki ben de sizler için daha iyilerini çekmeye devam edeyim. Videoyu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.